Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Annemin Örgü Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle hem güzel hem şık, harika, güzel iki şiş örgü modeli yapacağız. Modelimiz oldukça kolay. İnanın yeni öğrenen arkadaşlarımızın bile kolaylıkla yapabileceği hem şık, hem güzel hem gösterişli bir model. Sizler de benimle birlikte bu güzel modeli yapmak isterseniz ipinizi şişinize hazırlayın, buyurun hep birlikte yapalım. Öncelikle sizlerden küçük bir nacizane ricam olacak. Henüz kanalıma ilk defa geldiyseniz, yeni keşfettiyseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenilerinizle kanalıma ve bana destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Yepyeni ve güzel bir örgü modeliyle buyurun hep beraber tekrar birlikteyiz. Evet güzel hanımlar, bu modelimizi şöyle orta kalınlıkta bir iple yapacağız. Şöyle güzel tatlış bir rengimiz. Modelimiz de yeleklerde, hırkalarda, bluzlarda harika bir model. Bebek yeleklerinde de yetişkin yeleklerinde de kullanabileceğiniz güzel bir model. Şöyle gördüğünüz gibi orta kalınlıkta bir ip arkadaşlar. Hemen bu ipime göre hemen şişlerimi de sizlere göstereyim. 3,5 milim şiş kullanacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet, hemen desenimizin yapım aşamalarına geçelim. Evet, desenimizi 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmekle kuruyoruz. Şu şekilde 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek bir modelimiz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkinci model 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da bizim 3. modelimiz. Artı 3 ilmek ilave edelim arkadaşlar modeli tamamlamak için. 1, 2, 3. Evet, şöyle bakın 2, 4, 6. 2, 4, 6, 2, 4, 6 ve artı 3 ilmek. Hemen şuradan gevşeme yapmasın bağlayalım. Evet, modelimizin arka yüzünden şöyle arkadaşlar ben bir sıra ters öreceğim. Ön yüzde modelimi kurmaya başlayacağım. Sizler lastiklerinizi yaptıktan sonra deseninizi ön yüzde kurabilirsiniz. Şöyle kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 6 ve 6'nın katları artı 3 ilmekle kuruyoruz arkadaşlar. Oldukça kolay, güzel, gösterişli bir model. Yeni öğrenenlerin de kolaylıkla yapabileceği sürükleyici bir örgü modeli arkadaşlar. Hızlı ilerleyen pardon arkadaşlar, hızlı ilerleyen güzel bir örgü modeli. Evet, şöyle bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ben bir zemin hazırlığı yaptım hanımlar. Dediğim gibi siz lastiklerinizi yapın, hemen deseninizi kurmaya başlayın. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 3 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters ördüm. 4. ilmeğimden 5 ilmek alacağım arkadaşlar. Bakın 1, doladım 2, bir daha ördüm 3, doladım 4, bir daha örüyorum 5. Bakın bir ilmekten 5 ilmek elde ettik. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen arada 5 ilmek ters. 1, 2, 3, 4, 5. Arasında da 5 ilmek tersi yaptık. Hemen 6. ilmeğe geldiğimizde hemen burada yine bir ilmekten 5 ilmek. 2, 3, 4 ve 5. Bakın bir ilmekten 5 ilmek yine elde ettik. Yine 5 ilmek ters arada. 1, 2, 3, 4 ve 5. 6. ilmeğe geldiğimizde 6. ilmekten 5 ilmek yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın bir ilmekten 5 ilmek yaptık. 3 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3 ve kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Bu başlangıçta bakın 3 ters ilmek yapmıştık. Biterken de 3 ters ilmekle bittik. Modelin arka yüzündeyiz ve 2. sırasındayız. 1. sıramızı tamamladık. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada 1,
2, 3 ilmek düz ördüm. Ön yüzde bir ilmekten 5 ilmek çıkarmıştık. Bu 5 ilmeği ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın ön yüzde bir ilmekten 5 ilmek yaptığımız ilmeği arka yüzde 5 ilmek ters ördük. Şimdi 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine ön yüzde bir ilmekten 5 ilmek yapmıştık. 5 ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın modelin ikinci sırasında da bu işlemi yapıyoruz. 5 düz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ters. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tersimizi de ördük. Şimdi yine 3 düz. 1, 2, 3. Kenarlarda olduğu için sevgili hanımlar 3 tane ters yapıyor, düz yapıyoruz bakın. Evet, şimdi modelin 3. sırasındayım ve ön yüzündeyim. Şöyle bir görüntümüz oluştu bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. 1, 2. Bakın kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. Buradaki ters ve düz ilmeğimin şöyle yönünü değiştiriyorum. Tekrar geriye takıyorum. Bakın içeriden dışarı doğru şu şekilde 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum ve burada bir eksiltme yapıyoruz. Şu şekilde. Burada arttırmış olduğumuz ilmekleri aradaki ters ilmeklerden eksiltiyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 düzümüzü ördük. Şimdi bakın buradaki düz ve arkasındaki ters ilmeği birlikte örüyoruz. Şu şekilde. Şimdi 3 ters. 1, 2, 3. Bakın 3 tersi yaptık. Buradaki bir tersi hemen yanındaki düz ilmekle yerlerini, yani yer değiştirmiyoruz. İçeriden dışarı doğru şu şekilde örüyoruz. 3 düz, hemen düzlerimizi örelim. Bakın 1, 2, 3, 4. Bu düz ve arkasındaki ters ilmeği de birlikte ördüm. 5 düz ilmeğimi bakın örmüş oldum. 3 ters. 1, 2, 3. Hemen yine diğer modelimiz için ters ve düz ilmeği aldım. Bu 2 ilmeği tekrar geriye takıp içeriden dışarı doğru kesimimizi yaptım. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4. 5. ilmekle arkasındaki ters ilmeği bakın birlikte ördüm. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Modelimin 3. sırasında bakın bu işlemi yaptım. Modelimin 4. sırasındayım ve arka sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar burada 1, 2. Bakın 2 düzümü ördüm. 5 ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tersimi ördüm. Tekrar 2 düz, 3 düz pardon. 1, 2, 3. 5 ters. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 3 düz. 1, 2, 3. 5 ters. 1, 2, 3, 4, 5. 2 düz. 1, 2 ve kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet, modelin 4. sırasında bu şekilde yapmış oldum. Bakın modelimiz ortaya yavaş yavaş çıkmaya başladı. Modelimizin 5. sırasındayız ve ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm bakın. Burada şimdi kenardaki ters ilmekleri arkadaşlar, buradaki ortada arttırmış olduğumuz bir ilmekten 5 ilmek yapmıştık ya. Buradaki ilmekleri bakın kenardaki ters ilmekten keserek yine ilmek sayımızı eski sayısına getiriyoruz. Hemen tersimi aldım, düzümü de aldım. Şöyle içeriden dışarı doğru bu 2 ilmeğimi birlikte ördüm. Evet, 5. sırasında bu işlemi yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4. 5. ve 6. ters ilmeğimi de bakın ikisini bir ördüm. Bir tane ters yapıyorum arada.
Yine buradaki bir tersi ve buradaki düz ilmeği şöyle yönlerini çeviriyorum. İçeriden dışarı doğru ikisini beraber örüyorum. Hemen 1, 2, 3, 4. Hemen düz ve ters ilmeğim ikisini bir ördüm. 5 düzümüzü yine örmüş olduk. Bir tane ters örüyorum. Bakın ters ve düz ilmeğin yönünü çeviriyoruz. İkisini beraber içeriden dışarı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ters ilmeği, düz ve ters ilmeği birlikte ördüm. 5 oldu. Bir ters ve kenar ilmeğinde isterseniz düz isterseniz ters yapabilirsiniz buraya arkadaşlar. Evet, modelin 5. sırasında da bakın bu işlemi yaptım. Modelin 6. ve son sırasındayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane düz örüyorum. 5 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Bir düz 5 ters yapıyoruz. Modelimizin son 6. sırasında. Bir düz yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Bir düz 5 ters. 1, 2, 3, 4, 5. Bir düz ve kenar ilmeği. Evet sevgili hanımlar, sevgili dostlar. Şöyle bakın, bir modelimizi biz anlatmış olduk. Gerçekten modelimiz çok güzel ve muhteşem bir model. Hemen ikinci modelini nasıl kuracağım onu da göstereceğim arkadaşlar. Yine burada 1. sırada nasıl yaptıysak modelimizi ikinci modeli kurarken de aynı şekilde kuruyoruz. Yani 1. modelimizin tekrarını şimdi yapacağız. İlk modeli kurduğumuz gibi hani arka yüzden ön yüze geçmiştik. Ön yüzde nasıl kurduysak yine aynı şekilde. Çok kolay sevgili hanımlar. Kenar ilmeğini örmeden aldığım, bakın 1, 2, 3. Kenar ilmeğinden sonra 3 ters ilmek yapmıştık, yaptım. 4. ters ilmeğim başlangıçta ortalarda 5 ters. Bu kenarlarda 3 ters yapıyoruz. Hemen bakın 4. ilmeğe geldiğimde 1 doladım, 2, bir daha ördüm 3, bir daha doladım 4 ve 5. Bakın bir ilmekten 5 ilmek elde ettik. Yine 5 tane ters, bakın arası 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tersimi yaptım. 6. ilmeğime geldim, bir ördüm, doladım 2, bir daha ördüm 3, doladım 4, bir daha ördüm 5. Yani bir ilmekten 5 ilmek yaptım. Tekrar 5 ters. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tersi yaptım. 6. düz ilmeğe geldik. 1 doladım 2, bir daha ördüm 3, doladım 4, bir daha ördüm 5. Tekrar 1, 2, 3 ters ve kenar ilmeğini de düz ördüm. Evet sevgili hanımlar, ikinci modelinde 1. sırasını tekrar kurmuş olduk. Burada 1. sırada ne yaptıysak burada da aynı şeyi yaptık. 1. modelimizin videonun başına dönerek nasıl yaptığımıza bakarak 2. modelimizi de kurabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça kolay, güzel, videoyu uzatmayalım. Gerçekten çok güzel bir model, harika bir model. Dediğim gibi 1. modeli nasıl kurduysak 2. modeli de aynı şekilde kuruyoruz. Hemen ilerlemiş halini modelimizin görelim hanımlar. İnanın çok güzel, bakın. İlerlemiş hali modelimizin bu şekilde harika bir model. Gördüğünüz gibi hem hızlı ilerleyen hem de görüntüsüyle harika bir model. Hem şöyle bir hazır lastik uygulaması yaptım arkadaşlar. Bir sıra önden, bir sıra arkadan bir ters bir düz yaptım. Üzerine de 3 sıra haroşa örgü yaptım arkadaşlar lastiğinde. Hemen sonra desenimi üzerine kurdum. Harika, güzel bir örgü modeli oldu. Gördüğünüz gibi. Peki bu modeli nerelerde kullanabiliriz sevgili hanımlar? Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, anne yeleklerinde, çeyizlik yeleklerde, bebek pantolonlarında, mesela şu ortadaki modeli kullanabilirsiniz. Hırkalarda, süveterlerde, atkılarda, hatta bebek battaniyesi bile yapabilirsiniz hanımlar. Şöyle lastik kullanarak, kenarlarını da lastik şerit kullanarak harika bir bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir sevgili hanımlar.
Gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Harika oldu modelim. Bakın şöyle. Çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de benimle birlikte bu güzel modeli yapmışsınızdır. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, modellerimi beğeniyorsanız arkadaşlar bir beğeni, bir yorum bırakmayı, videolarımı izledikten sonra unutmayın. İzlemeden bir beğeni bırakırsanız çok mutlu olurum hanımlar. Videoya başlarken bana da destek olmuş olursunuz. Eğer şu anda yapacak durumda değilsiniz, müsait değilsiniz, kaydedebilirsiniz. Daha sonra yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz bu güzel deseni sevgili hanımlar. Evet, bir modelimizin daha sonuna geldik. Umarım beğendiniz. Umarım hoşunuza gitti sevgili hanımlar, sevgili dostlar. Şöyle. Evet, yeni modellerde tekrar birlikte olmak üzere kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Hoşça kalın.